1967 yılı 6 gün savaşının sona ermesiyle birlikte Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. İsrail, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü işgal etmiş, bu topraklar üzerindeki askeri yönetimini kurmuştu. Bu işgal yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve sosyal dengeleri de kökten değiştiren bir olaydı. İsrail'in yerleşim politikası bu değişimlerin en belirgin örneklerinden biriydi. 1967'de Batı Şeria'da hiç yerleşimci yokken 1987'ye gelindiğinde bu sayı 65 bine ulaşmıştı. Bu yerleşimlerin inşası Filistinlilerin topraklarına el konulması ve yaşam alanlarının daraltılması anlamına geliyordu. Filistinliler ekonomik olarak İsrail'e bağımlı hale gelmişlerdi. Filistinli işçilerin %30 ile %40'ı İsrail'le çalışıyor. Geçimlerini sağlamak için her gün kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum Filistinlilerin ekonomik özgürlüğünü kısıtlıyor, onları İsrail'in ekonomik politikalarına bağımlı hale getiriyordu. Bu bağımlılık Filistin toplumunun sosyal yapısını da etkiliyor, işçi sınıfının üzerindeki baskıyı arttırıyordu. Siyasi arenada ise Filistin Kurtuluş Örgütü, PLO, Tunus'ta sürgünde bulunuyordu. Yerel liderlik boşluğu Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme konusunda ciddi bir engel teşkil ediyordu. Bu boşluk Filistin toplumunda bir liderlik krizi yaratıyor, halkın örgütlenme ve direniş kapasitesini sınırlıyordu. 1987 yılına gelindiğinde bu gerilimler artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Aralık ayında Cebaliye mülteci kampında meydana gelen bir trafik kazası bu gerilimlerin patlama noktasına ulaşmasına neden oldu. 4 Filistinli işçinin ölümü halk arasında kazanın kasıtlı olduğuna dair yaygın bir inanç oluşturdu. Bu olay birinci İntifada'nın fitilini ateşleyen kıvılcım oldu. Filistinliler sokaklara dökülerek taşlar ve barikatlarla İsrail askerlerine karşı direnmeye başladılar. Bu direniş yalnızca bir sokak çatışması değil, aynı zamanda Filistin halkının yıllardır biriken öfkesinin bir dışa vurumuydu. İsrail'in askeri gücü Batı Şeria'da 7 bin ila 12 bin, Gazze'de ise 3 bin ila 5 bin askerle temsil ediliyordu. Askeri üsler ve kontrol noktaları Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor, günlük yaşamlarını zorlaştırıyordu. Ancak Filistinlilerin direnişi bu askeri güce karşı bir meydan okuma niteliği taşıyordu. Aralık ayının yağışlı ve serin havası gösterilerin daha uzun süreli ve etkili olmasına olanak tanıyordu. Filistinliler kendi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme mücadelesine girişmişlerdi. 1987 yılının Aralık ayı, Gazze şeridinde Cebaliye mülteci kampında Filistin halkının yıllardır biriken öfkesi patlama noktasına ulaştı. 9 Aralık günü bir trafik kazasında hayatını kaybeden 4 Filistinli işçinin cenaze töreni bu öfkenin kıvılcımını ateşledi. Cenaze töreni binlerce kişinin katılımıyla adeta bir protesto gösterisine dönüştü. Kalabalık İsrail işgaline karşı duyduğu derin kızgınlığı sloganlarla ve taşlarla ifade etmeye başladı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Ancak bu müdahale protestocuların kararlılığını daha da artırdı. İlk taş Cebaliye'nin dar sokaklarında atıldı ve bu taş Gazze'nin dört bir yanına yayılan bir direniş hareketinin başlangıcı oldu. Gösteriler hızla Gazze şehir merkezine, Han Yunus ve Rafah'a sıçradı. Her biri işgal altındaki yaşamın zorluklarına karşı bir direniş sembolü haline geldi. İsrail ordusu bu beklenmedik ve ani gelişen olaylar karşısında hazırlıksız yakalandı. Yitzhak Mordechai komutasındaki güçler kalabalığı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak Cebaliya'nın labirent gibi sokakları ve Filistinli gençlerin çatıdan çatıya kaçışları İsrail askerlerinin hareket kabiliyetini sınırladı. M-113 zırhlı araçları dar sokaklara giremediği için etkisiz kaldı. Bu esnada Batı Şeria'da da benzer bir hareketlilik başladı. Nablus Üniversitesi'nde ve Ramallah pazarında toplanan kalabalıklar Gazze'deki direnişe destek verdi.
Filistinli gençler taş ve sapanlarla donanmış bir şekilde sokaklara döküldü. İsrail askerleri ise Galil ve M16 tüfekleriyle karşılık verdi. Ancak Aralık ayının soğuk ve yağmurlu havası göz yaşartıcı gazın etkisini azalttı ve protestocuların motivasyonunu korumasına yardımcı oldu. İlk hafta sonunda gösteriler Hebron'a kadar yayıldı ve spontane bir hareket bölge çapında bir ayaklanmaya dönüştü. Filistinli mahalle liderleri merkezi bir komuta yapısı olmaksızın yerel düzeyde direnişi organize etmeye çalıştı. İsrail'in sınır polisi yaklaşık 2000 ile 000 kişilik bir güçle kalabalığı kontrol etmeye çalışırken Filistinli gençlerin sayısı 5000 ile 15.000 arasında tahmin ediliyordu. Bu süreçte Filistinliler sadece İsrail askerleriyle değil, aynı zamanda işgal altındaki yaşamın zorluklarıyla da mücadele ediyordu. Grevler, okulların kapatılması ve mahalle ağları direnişin sosyal ve ekonomik boyutunu oluşturdu. Uluslararası görünürlük kazanmak için medya aracılığıyla dünyaya seslerini duyurmaya çalıştılar. Birinci İntifada sadece bir sokak çatışması değil, aynı zamanda işgal altında yaşamın her alanında bir direniş hareketi olarak tarihe geçti. Birinci İntifada'nın sokakları bu çatışmanın en belirgin sahnelerinden biri haline gelmiştir. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te dar sokaklar ve karmaşık kentsel yapılar Filistinli gençlerin direnişini şekillendiren birer labirent gibiydi. Taş, sapan ve Molotov kokteyli bu direnişin simgeleri olmuştu. Filistinli gençler ellerindeki taşları ustalıkla kullanarak İsrail güvenlik güçlerine karşı sembolik bir direniş sergilediler. Sapanlar 30 ila 50 metre menzile sahipti ve bu taşların camları kırarak sembolik bir etki yaratmasına olanak tanıyordu. Ancak bu basit silahlar İsrail'in gelişmiş askeri teçhizatı karşısında yetersiz kalıyordu. Molotov kokteylleri benzin dolu şişeler olarak daha büyük bir tehlike arz ediyordu. Bu el yapımı patlayıcılar araçları ateşe vermek için kullanılıyor ve taşıyanlar için büyük bir risk oluşturuyordu. İsrail güçleri bu tehditlere karşı plastik mermilerle karşılık veriyordu. 1988'den itibaren yaygınlaşan bu mermiler metal çekirdekleri nedeniyle ölümcül olabiliyordu. Göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve tüpleri de kalabalıkları dağıtmak için sıkça kullanılıyordu. İsrail'in tutuklama taktikleri direnişi bastırmak için önemli bir araçtı. Shin Bet'in sorguları, idari gözaltılar ve mahkeme olmadan yapılan tutuklamalar Filistinli direnişçilerin moralini kırmayı amaçlıyordu. Ancak bu baskılar Filistin halkının direnişini daha da güçlendirdi. Ocak 1988 sonunda İsrail Savunma Bakanı Yitzhak Rabin'e atfedilen "kemikleri kırın" politikası şiddetin tırmanmasına neden oldu. Bu politika uluslararası eleştirilerinde hedefi haline geldi. Mülteci kamplarının dar sokakları 1,5 ila 3 metre genişliğindeydi ve bu İsrail ciplerinin girişini zorlaştırıyordu. Çatılar arasındaki geçişler Filistinli gençlerin kaçış yollarını oluşturuyordu. Şehir pazarları kalabalık gösteriler için ideal alanlar haline gelmişti. Ocak ve Şubat aylarında soğuk ve yağışlı hava gösterilerin öğleden sonra yoğunlaşmasına neden oluyordu. Akşamları ise sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Bu çatışmanın mekaniği sadece bir sokak savaşı değil, aynı zamanda işgal altında yaşamın zorluklarını da gözler önüne seriyordu. Filistinli kadın komiteleri lojistik destek sağlıyor, çocuklar ise gözcü olarak görev yapıyordu. İsrail'in askeri gücü karşısında Filistinlilerin direnişi bir dayanışma ve kararlılık örneği olarak tarihe geçti. Birinci İntifada'nın görünmez cephesi, Filistin halkının işgal altındaki yaşam mücadelesinin bir yansıması olarak grevler ve halk komiteleri üzerinden şekillendi. Bu dönemde UNMU bildirileri, Filistin direnişinin stratejik iletişim araçlarından biri haline geldi. Bu bildiriler gizli basın teknikleriyle çoğaltıldı ve cami hoparlörleri, duvar ilanları gibi yöntemlerle halka ulaştırıldı. Bu sayede direnişin sesi işgal altındaki her köşeye yayıldı.
Grev günleri Filistin toplumunun ekonomik gücünü ortaya koyduğu anlar olarak dikkat çekti. Bu günlerde dükkanlar kapalı kaldı, işçiler İsrail'e çalışmaya gitmedi ve bu durum İsrail ekonomisine ciddi bir darbe vurdu. Özellikle inşaat sektörü %15'lik bir küçülme yaşadı. Bu, işgal altındaki halkın ekonomik boykot yoluyla nasıl etkili bir direniş sergileyebileceğini gösterdi. Vergi reddi, Filistinlilerin sivil itaatsizlik stratejilerinin bir diğer önemli parçasıydı. Belediye başkanlarının istifası ve İsrail'in vergi tahsil edememesi, işgal yönetiminin kontrolünü zorlaştırdı. Bu, Filistinlilerin işgalci otoriteye karşı ekonomik direnişlerini daha da güçlendirdi. Halk komiteleri, Filistin toplumunun dayanışma ve öz örgütlenme kapasitesinin bir sembolüydü. Mahalle fırınları, yeraltı klinikleri ve gönüllü öğretmenler bu komitelerin en önemli unsurlarıydı. Bu yapılar işgal altındaki halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan alternatif bir sistemin parçasıydı. Bu komiteler aynı zamanda Filistin direnişinin sosyal ve ekonomik boyutunu güçlendirdi. Filistinliler bilgi ve ekonomik baskı gibi silahlarla direnirken İsrail ordusu ev yıkımı, zorla vergi tahsili ve okul kapatma gibi yöntemlerle karşılık verdi. İsrail'in bu baskıcı yöntemleri Filistin direnişini bastırmayı amaçlarken uluslararası kamuoyunun dikkatini de çekti. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların 25 ile 35 santigrat derece arasında seyrettiği günlerde grevlerin etkisi daha da belirginleşti. Sokaklar boş kaldı, dükkanlar kapandı ve bu durum İsrail devriyelerinin işini kolaylaştırsa da ekonomik etkiler büyük oldu. 1988 yazı, İsrail ekonomisinin aldığı darbenin en belirgin olduğu dönemlerden biri olarak tarihe geçti. Uluslararası basın, taş atan çocuklar görüntülerini yayarak İsrail'in imajını zedeledi. Bu, Filistin direnişinin uluslararası görünürlüğünü artırdı ve işgal altındaki halkın mücadelesini dünya sahnesine taşıdı. Filistin direnişinin bu görünmez cephesi sadece sokak çatışmalarıyla değil, aynı zamanda işgal altındaki gündelik hayatın her alanında kendini gösterdi. Grevler, halk komiteleri ve sivil itaatsizlik, Filistin halkının işgalci güçlere karşı direnişinin temel taşları oldu. Bu stratejiler, Filistinlilerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda da mücadele ettiklerini gösterdi. 1987 yılının Aralık ayında Gazze şeridinin dar sokaklarında Müslüman kardeşlerin Filistin kolu olan Hamas, Şeyh Ahmet Yasin liderliğinde kuruldu. Bu kuruluş, Filistin direniş hareketinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Şeyh Yasin, tekerlekli sandalyesinde karizmatik bir figürdü ve cami ağları üzerinden geniş bir etki alanı yaratmıştı. Hamas, başlangıçta sosyal hizmetler ve dini eğitim yoluyla toplumsal desteği artırmayı hedefledi. Ancak zamanla bu hareket, İsrail işgaline karşı daha doğrudan ve silahlı bir direniş stratejisi benimsedi. Hamas'ın yükselişi, Filistin direniş hareketinde ideolojik bir yarılmaya neden oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ çatısı altında faaliyet gösteren ve laik sol bir çizgi izleyen UNLU, Birleşik Ulusal Liderlik, Hamas'ın İslami söylemi ve bağımsız bildirileriyle rekabet etmek zorunda kaldı. İki hareket arasında zaman zaman işbirliği görülse de Hamas'ın giderek artan silahlı eylemleri bu işbirliğini zorlaştırdı. Hamas, bıçak ve nadiren de olsa tabanca gibi silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarla dikkat çekti. UNLU ise hala taş ve molotof kokteyli gibi daha ilkel yöntemlerle direnişini sürdürüyordu. 1989 yılına gelindiğinde Hamas'ın stratejisi daha da belirginleşti. İsrail'in askeri varlığına karşı düzenlenen ilk silahlı eylemler Filistin toplumunda yeni bir direniş dalgası yarattı. Hamas, gizli hücre yapısı ve cami ağı sayesinde İsrail güvenlik güçlerinden saklanmayı başardı. Ancak İsrail'in Shin Bet adlı iç güvenlik servisi Hamas'a karşı özel bir birim kurarak tutuklamaları artırdı. Helikopter takipleri ve yol ablukaları Hamas'ın hareket kabiliyetini sınırlamaya çalıştı.
Hamas'ın ilk İsrailli askeri kaçırma girişimi 1989 yılının sonunda gerçekleşti. Bu olay İsrail'in tepkisini daha da sertleştirdi ve Şeyh Ahmet Yasin'in tutuklanmasına yol açtı. Yasin'in tutuklanması Hamas'ın lider kadrosunda bir boşluk yarattı, ancak hareketin silahlı direniş boyutunu daha da belirginleştirdi. Filistin topraklarında yaşanan bu gelişmeler uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti ve Birinci İntifada'nın farklı boyutlarını gözler önüne serdi. Gazze'nin dar sokakları ve camileri Hamas'ın örgütlenme merkezi haline geldi. Özellikle Şati ve Cebaliye gibi bölgelerdeki camiler hareketin toplantı ve planlama alanlarıydı. Bu dönemdeki yaz sıcakları ve Ramazan ayı Hamas'ın mobilizasyonunu kolaylaştırdı. Cami kalabalıkları hareketin mesajını yaymak ve destek toplamak için ideal bir ortam sağladı. Bu süreç Birinci İntifada'nın sadece sokak çatışmalarından ibaret olmadığını, aynı zamanda işgal altındaki gündelik hayatın, grevlerin, okulların ve mahalle ağalarının da direnişin önemli unsurları olduğunu gösterdi. Hamas'ın yükselişi Filistin direnişinde yeni bir dönemin kapılarını araladı ve İsrail-Filistin çatışmasının dinamiklerini derinden etkiledi. 1987 yılında başlayan Birinci İntifada, Filistin topraklarında sadece bir direniş hareketi olarak değil, aynı zamanda uluslararası bir fenomen haline geldi. Bu dönemde dünya medyası Filistinli gençlerin İsrail askerlerine karşı taş atarken çekilen görüntülerini yayınlamaya başladı. Bu görüntüler CNN ve BBC gibi büyük medya kuruluşları tarafından dünya çapında yayıldı ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Filistinlilerin direnişi sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda bir medya savaşı haline geldi. Taş atan çocuklar Filistin direnişinin sembolü oldu ve bu sembol uluslararası toplumda geniş bir yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki eylemlerini kınayan bir dizi karar aldı. 605, 607 ve 608 numaralı kararlar, İsrail'in Filistinlere yönelik uygulamalarını kınarken uluslararası hukukun önemini vurguladı. Bu kararlar Filistinlilerin uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri aracılığıyla mücadelelerini sürdürmelerine olanak tanıdı. 1988 yılı Filistin Kurtuluş Örgütü PLO için kritik bir dönüm noktası oldu. 15 Kasım 1988'de Cezayir'de toplanan PLO, Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu ilan 1967 sınırları temel alınarak yapıldı ve dolaylı olarak İsrail'in varlığını tanıma sinyali verdi. Bu adım Filistin davasının uluslararası arenada daha fazla tanınmasına yol açtı. Aynı yıl Yaser Arafat, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Arafat'ın bu konuşması Filistin davasının diplomatik bir zaferi olarak görüldü ve PLO'nun uluslararası alanda daha fazla kabul görmesini sağladı. PLO'nun diplomatik çabaları Tunus, Cezayir ve Cenevre arasında yoğun bir şekilde devam etti. Yaser Arafat ve müzakere ekibi Mahmut Abbas liderliğinde uluslararası toplumun desteğini kazanmak için yoğun bir diplomasi yürüttü. Bu süreçte PLO'nun siyasi kanadı güçlenirken silahlı kanadı Lübnan'daki çatışmaların ardından zayıflamıştı. Ancak diplomatik alandaki kazanımlar Filistin davasının uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağladı. İsrail tarafında ise Başbakan Yitzhak Shamir, PLO ile müzakerelere karşı çıkıyordu. Ancak İsrail'in diplomatik izolasyon riski artıyordu. ABD'nin İsrail'e olan desteği devam etse de Avrupa'dan gelen eleştiriler İsrail'in uluslararası alandaki konumunu zorluyordu. İsrail, uluslararası kamuoyunu etkilemek için Hasbara adı verilen halkla ilişkiler kampanyalarına ağırlık verdi ve Filistin direnişini terör olarak nitelendirdi. Kasım 1988'de Cezayir'de yapılan PLO Kongresi, ılıman bir iklimde açık havada gerçekleştirildi. Bu kongre, Filistin davasının uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağladı. Aynı dönemde Cenevre'de kış koşullarında yapılan BM toplantısı, Filistin davasının diplomatik zaferini simgeliyordu.
Filistin bayrağı dünya genelinde daha fazla ülkede dalgalanmaya başladı ve PLO 1988 sonunda yaklaşık 100 ülke tarafından tanındı. Bu gelişmeler Filistin direnişinin sokak çatışmalarından diplomatik kazanımlara dönüşümünü simgeliyordu. 1989 yılına gelindiğinde Birinci İntifada'nın başlangıcındaki enerjik direniş yerini yorgunluğa ve rutinleşmeye bırakmıştı. İsrail'in uyguladığı sokağa çıkma yasakları Batı Şeria ve Gazze'de hayatı durma noktasına getirmişti. Bu yasaklar bazı bölgelerde 1000 günü aşarak Filistin halkının günlük yaşamını felç etti. Ekonomik çöküş, işsizlik ve yoksulluk direnişin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyordu. İsrail tarafında Savunma Bakanı Moshe Arens ve Genelkurmay Başkanı Ehud Barak gibi liderler Filistin direnişini bastırmak için daha sert tedbirler alıyordu. Bu dönemde İsrail'in ev yıkımları ve zeytin ağaçlarının kesilmesi gibi cezalandırıcı önlemleri Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltarak ekonomik ve psikolojik bir baskı oluşturdu. Betselem'e göre 1989 ile 1990 yılları arasında 1228 ev yıkıldı. Bu yıkımlar özellikle ana yolların kenarlarında gerçekleşerek caydırıcı bir etki yaratmayı amaçlıyordu. Gazze'de ise tarım arazilerinin zarar görmesi, bölge halkının geçim kaynaklarını tehdit etti. Bu süreçte Hamas'ın silahlı eylemleri artış gösterdi. 1990 yılında yaklaşık 20 ila 30 İsraillinin öldürüldüğü rapor edildi. Hamas'ın yeraltı hücreleri, bıçak, balta ve el yapımı patlayıcılar gibi ilkel silahlarla saldırılar düzenliyordu. İsrail ordusu ise buldozerler, keskin nişancılar ve helikopterlerle karşılık veriyordu. Ancak İsrail askerleri de uzun görev süreleri nedeniyle yorgun düşmüş, moral kaybı yaşamıştı. 1991 yılına gelindiğinde Körfez Savaşı'nın gölgesi Filistin topraklarına düştü. Saddam Hüseyin'in İsrail'e attığı Sukat füzeleri Filistinliler arasında sevinçle karşılandı. Ancak Yaser Arafat'ın Saddam'ı desteklemesi, Körfez ülkelerinin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne olan desteğini kesmesine neden oldu. Bu, Filistin ekonomisini daha da zora soktu ve intifadanın ivme kaybetmesine yol açtı. 1990 yazında yaşanan kuraklık su kıtlığını beraberinde getirdi. Haziran ve Ağustos ayları arasında yağışsız geçen dönem tarım üretimini olumsuz etkiledi. 1991 kışında ise soğuk hava koşulları Ocak ve Şubat aylarında sokağa çıkma yasakları ile birleşerek Filistin halkının yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdı. Bu dönemde Filistin halkı arasında grev katılımı azalmış, yorgunluk ve çaresizlik hissi yaygınlaşmıştı. İsrail'in artan kontrol noktaları ve beton bariyerler Filistinlilerin hareket kabiliyetini kısıtladı. Yeraltı sığınakları ve gizli depolar Filistin direnişinin hayatta kalma mücadelesinin sembolü haline geldi. Ancak ekonomik kriz ve uluslararası desteğin azalması intifadanın sürdürülebilirliğini tehdit eden en büyük unsurlar oldu. 1987 yılında başlayan Birinci İntifada, Filistin halkının İsrail işgaline karşı başlattığı kitlesel bir direniş hareketi olarak tarihe geçti. Bu süreçte Filistinliler taşlarla, grevlerle ve gösterilerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak bu direniş yalnızca sokak çatışmalarıyla sınırlı kalmadı. İşgal altındaki gündelik hayat, okulların kapatılması, ekonomik boykotlar ve uluslararası görünürlük kazanma çabaları intifadanın daha geniş bir siyasi ve toplumsal miras bırakmasına neden oldu. 30 Ekim 1991'de Madrid Konferansı, İsrail ve Filistinlilerin ilk kez aynı müzakere masasına oturduğu tarihi bir anı temsil ediyordu. Bu konferans, uluslararası toplumun Filistin sorununa olan ilgisini artırdı ve gelecekteki barış görüşmelerinin önünü açtı. Ancak asıl dönüm noktası 1993 yılında Oslo'da gerçekleşen gizli görüşmeler oldu. Norveç'in arabuluculuğunda Filistin Kurtuluş Örgütü, PLO ve İsrail temsilcileri arasında doğrudan temaslar kuruldu. Bu görüşmeler uzun süredir devam eden çatışmanın diplomatik bir çözümle son bulabileceğine dair umutları artırdı. 13 Eylül 1993'te Beyaz Saray'da Yitzhak Rabin ve Yasser Arafat'ın el sıkışması Oslo anlaşmalarının somutlaşan bir sembolü olarak tarihe geçti. Bu an dünya çapında barış umutlarını yeşertti.
Ancak bu anlaşmanın vaatleri zamanla yerini hayal kırıklıklarına bıraktı. İntifadanın bilançosu ağırdı. Yaklaşık 1162 ile 1204 Filistinli ve 160 ile 185 İsrailli hayatını kaybetmişti. Oslo süreci taşların masaya dönüştüğü bir dönemi başlattı. Ancak bu yeni bir çatışmanın tohumlarını da ekmiş olabilir. Oslo anlaşmaları Filistin'e Gazze ve Eriha'da sınırlı bir özellik tanıdı ve Filistin yönetiminin kurulmasına zemin hazırladı. Ancak İsrail'in güvenlik şartları, silah toplama ve terör önleme gibi konularda getirdiği kısıtlamalar, barış sürecinin önündeki en büyük engellerden biri oldu. Filistinlilerin hareket özgürlüğü kontrol noktalarıyla kısıtlanmaya devam etti ve yerleşimcilerin muhalefeti sürecin kırılganlığını artırdı. İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve PLO lideri Yasser Arafat bu sürecin baş aktörleriydi. Rabin, İsrail'in güvenliğini ön planda tutarken Arafat ve Mahmud Abbas, Filistin'in uluslararası alanda tanınması ve haklarının korunması için mücadele etti. Diplomatik uçaklar Tunus'tan Oslo'ya, oradan Washington'a uzanan bir diplomasi trafiği oluşturdu. Oslo'da tarafsız bir zeminde başlayan görüşmeler, Washington'da sembolik bir meşruiyet kazandı. Sonbaharın ılıman havasında Beyaz Saray'ın güney çimenliğinde yapılan açık hava töreni, dünya kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşti. Ancak bu umut dolu anların ardından Gazze sokaklarında sessizlik ve belirsizlik hakim olmaya devam etti. Oslo Anlaşmaları, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için bir adım olsa da kalıcı barışın sağlanması için daha fazla çaba gerektiği açıktı.